zaman zaman işte büyük, hani daha geniş bir çerçeveden fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Bazen de aslında o küçük ama etkisi büyük olan bazı olaylara değinmeye çalışıyorum. Hepinizin malumu bu ülkede yaşayan, yani özellikle PKK terör örgütü, daha sonra 91'de Irak Savaşı'yla başlayan süreç, ABD'nin bölgeye gelmesi, Orta Doğu'nun karışması, Arap Baharı diye devam eden süreçler bu coğrafyanın çok canını yaktı. Ve birçok kişide birçok anı var. Aslında sıklıkla da bahsettiğim, hepimiz kitap yazmalıyız, anılar yazılmalı, okunmalı dediğimiz olaylar var. Çünkü bu olaylar bir sonraki dönemde başkalarının hata yapmasını veya ilham almasını da sağladı. Benim için de böyle özel kitaplar var arkadaşlar. 90, hep anlatırım arkadaşlar bana sorduklarına ne önerirsin? Çok kitap okuyun demişimdir. Evet, çok kitap okuyun. Ama bazı kitaplar vardır ki sizin hayatınızın akışını bir anda böyle allak bullak eder. 90'lı yılların başıydı. Bir kursta o dönemin iki önemli özel kuvvet tabur komutanı kursa gelmişti. Ve o kursun içerisinde daha sonra maalesef bir tanesi Ergenekon sürecinin içerisinde çok üzücü olaylara maruz kaldı. Diğeri de yine özel kuvvetler için çok efsane olan komutanlardan bir tanesiydi. Beraber sohbet esnasında, yani eğitimler esnasında bir kitap çıkarttı. Dedi ki benim başucu kitabımdır ve bu başucu kitabı benim hayatımı çok değiştirmiş dedi. Kitap aslında çok eskisini anlatıyordu arkadaşlar. Rusların Kafkaslardan, işte Sarıkamış Harekatı dönemindeki Kafkas harekatlarını anlatan bir kitap. Mehmet Efendi diye, Başımıza Gelenler diye bir kitabı. Allah Allah dedim, yani bu kadar geçmişteki bir kitabın hala başucu kitabı olmuş olmasının ne özelliği var? Merak ettim. Çok da değer verdiğim komutan olduğu için de ilk hafta sonu çıktığımda bulabildiğim, araştırdığım ilk yerden buldum. Ve altını çizerek, kenarlarına notlar düşerek o kitabı okudum arkadaşlar. Ve gördüm ki aslında değişen hiçbir şey yok. Yani evrensel anlamda yapılan yanlışlar, sahadaki yanlışların tamamı aslında bugün de yapılmaya devam ediyor. İşte liyakat sorunundan başlayan, eğitim sorunundan başlayan, adam kayırmadan başlayan, işte ne diyeyim, eğitimsizlikten başlayan bütün süreçler aslında o dönemde de yaşanmış. Yani zaten kitabı yazan bir asker kişi değil, bir katip. Ama çok önemli komutanın yanında özel kalem müdürlüğü gibi özel bir pozisyonda olduğu için de bütün olaylara vakıf olmuş. Ve bu ve uçlanmamış yazmış. O dönemle ilgili çok fazla kitap bulamazsınız. Ben de şimdi oradan nereden nereye geleceksiniz diye merak ediyorsunuz eminim. Geçen günlerde, daha doğrusu bir gün önce Anadolu Ajansı Irak hududunda, Irak'ın dışında, anladığım kadarıyla Irak'ın dışında bir, daha doğrusu Irak topraklarında bir üs bölgesinin görüntülerini yayınladı. Siz de muhtemelen eğer Twitter'a bakmışsanız görmüşsünüzdür. Dağın başında bir yer. Ama dağın başında olmuş olmasına rağmen neredeyse karın içinde, bu arada yaklaşık 1,5-2 metre karın içerisinde bir yerden bahsediyoruz. Muhtemelen İkiyaka bölgesinin herhalde kuzeyinde yer alan bir yerde bulunuyor bu karakol. Ortalamada herhalde 2000'lerin üzerindedir irtifası. Karakolda bütün fiziki şartlar sağlanmış. Yatma, dinlenme, emniyet, işte bulunan unsurların kendini koruması için ekipmanlar dahi her şey full donatılmış bir karakoldan bahsediyoruz. Dağın başında bir karakol. Ve muhtemelen karakola yol da yok. Herhalde ikmali helikopterlerle yapıyorlar. Böyle bir yer düşünün ve böyle bir yerde bu yapılabilmiş. O anda bir anda hemen geçmişe gidiyor aklınız. Ya peki geçmişte neden işte
Aktütün, Dağlıca gibi karakollarda neden yolu olan yerlerdeki bunlar? Neden bunlar bu kadar geciktirildi sorusu aklımıza geliyor. Çünkü işin esası en uzak yer, hiç bulunmadığınız yer, gözden uzak olan yeri eğer muhafaza edebiliyorsanız, orayı ikame edebiliyorsanız aslında görünen yerlerin tamamını da ayakta tutabiliyorsunuz. Ben o yüzden söylüyorum. Bazen eleştireceksiniz ki bir sonraki grup bu hataları yapmasın. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Bu süreçlerin içerisinde yaşanan zaman zaman komutanlarımızın bizden daha büyük abilerimizin hikayelerini dinledik. İşte 1990'lı yıllarda ben de görevde olduğum yıllardaki imkansızları biliyoruz. Ordunun çektiği imkansızları biliyoruz. Ama devletin imkanları o zaman kısıtlıydı. Yani yalnızca benzini biz bulmakta zorluk çekmiyorduk. Veya ödeneklerde büyük sıkıntılar yalnızca biz çekmiyorduk. Yani diğer kurumlarda. Emniyet teşkilatının nasıl ayakta zor kaldığını hepimiz biliyoruz. Araçların nasıl bozulduğunu biliyoruz. Diğer kurumlar da aynı şekildeydi. Yani yatılı okullarda okuyanlar, diğerleri, herkes belli bir zorlukların içerisinde ayakta kalmaya çalışıyordu. Ama unutmayın ki Irak sınırında bir karakolun, Irak sınırında bulunan bir karakolun, en uzak karakolun ve devamlı taciz edilen bir karakolun onarılması, ayağa kaldırılması, gerekirse oraya bir kale yapılması bu ülke için zor olmamalıydı. Ne yapılıp onlar yapılmalıydı. Bir gün Kuzey Irak'ta bir operasyon sonrası geri dönerken normalde belli bir yere kadar çekilecektik. Ama erken dönme emri gelince helikopterlerle dönmesi gereken yerden dönemedik. Ve yiyeceğimiz ve içeceğimiz ona göre olduğu için de kalma ihtimalimiz de yoktu ve yürüyerek dönme kararı alındı. Düşünün, Irak topraklarındaki bulunan yerden irtifa kazanarak yukarı çıkacaksınız ve her irtifadan sonra tekrar ineceksiniz, tekrar çıkacaksınız. Neyse, uzatmayalım. Çok uzun bir yürüyüşle yağmur, çamur, kar, gerçekten inanılmaz bir yürüyüşle geri döndük. Ve döndükten sonra Dağlıca Karakolu'na, o zaman en uçtaki yerlerden bir tanesi oydu ve Dağlıca Karakolu'na geldik. Araçlarımız bizim oradan alacaklar ve geri döneceğiz. Dağlıca Karakolu'na girdik ve Dağlıca Karakolu'nun içerisinde bizi kapıda şeyler karşıladı. İşte askerlerimiz sağ olsunlar çorbalar hazırlamışlar, sıcak çorbalar hazırlamışlar. Kapıda sıcak bir şey vererek içeri girdik. Dağlıca Karakolu mahkumda bir yer. Korumak için de hemen üzerinde bulunan tepelerin muhakkak tutulması gerekiyor. Ve o tepelere o dönemde yol yoktu. Askerler oraya yürüyerek çıkıyorlardı. Yürümekte de sıkıntı yok. Ama ikmallerini katırların üzerine koyarak çıkartmak zorundaydı ve katırlarla çıkılmak zorundaydı. Ve bu zaman zaman bu şekilde yapılmak zorunda. O yüzden de Dağlıca Karakolu'na bir saldırı yapılacaksa önce o tepelere bir saldırı düzenlenirdi. Ve o tepelere çıkış kolay olmadığı için de bölgeye herhangi bir yardımın gitmesi de tırmanma süresiyle eşdeğerdi. Karakolda şehit verilenlerin olayların tamamı işte o koruma müfrezesi dediğimiz müfrezelerin içerisinde yaşanan olaylardan kaynaklanmıştı. Peki şimdiki karakolun durumunu gördünüz mü? Yani görenlerden bir tanesiyim en azından. Karakolun içerisinde tepeye, o katırla gidilen yola bir yol yapılmış. Araçlarla çıkılabiliyor şu anda. Orada bir üst bölgesi inşa edilmiş kendisiyle, imkanlarıyla. Aşağıdaki karakol tamamen yıkılıp her türlü saldırıya karşı dayanabilecek, aylarca ikmal yapmadan ayakta kalabilecek bir noktaya getirilmiş.
imkan ve kabiliyeti arttırılmış. Bölgedeki irtibat unsurları ve harekatı sek ve idare edebilecek olan bütün silah, ekipman, buna SİHA dahil, SİHA'ların kontrolleri dahil, bölgenin gözetlenmesi dahil birçok şey yapılmış. Dağlıca Karakolunu öyle görünce çok üzülmüştüm. Şunun için çok üzülmüştüm. Diyeceksiniz ki daha önce görmediniz mi? Gördüm arkadaşlar. Birçok imkansızları farklı farklı yerlerde gördüm. Ama ikmal yaptığınız yerler, yani en zor şartlarda bulundurduğunuz askerleri en iyi şartlarda bakmak zorundasınız. Yani döndüklerinde, görevden sonra döndüklerinde ısınabilecekleri, saldırı olduğunda tam anlamıyla korunabilecekleri, depolarının büyüklüğüyle çok uzun bir süre ikmal yapmadan kalabilecekleri, her türlü yerle iletişim kurabilecekleri, bunu telefon içinde söylüyorum. Telsiz zaten her zaman irtibatı sağlanır. Askerlerin çağın ilerisinde ekipman ve malzeme kullanabilecekleri yolların olması, açıkçası olmaması beni üzmüştü. Çünkü onlar herkesten daha fazla iyi şartlar hak ediyorlardı. Biz daha geride Tugay merkezinde olduğumuz için, oradan operasyon bölgesine gittiğimiz için döndüğümüzde en azından akşamleyin önümüze gelen bir sıcak yemek vardı. Yani orada evinde yiyebileceğimiz bir şeyler vardı. Bunu niye anlatıyorum? Her şeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Her şeyi eleştiriyoruz. Her şeyle ilgili büyük büyük kelimeler sarf ediyoruz. Ama yapanla yapmayanı ayırmadığımız müddetçe, yapanları takdir etmediğimiz müddetçe, bundan daha farklı işleri yapanları övmediğimiz müddetçe çok da fazlasıyla ileri gidemeyiz. Bir anı, küçücük bir fotoğraf karesi, her türlü saldırıya, çünkü hatırlar mısınız Aktüdün Karakolu'nun saldırısı sırasında havan mermileri nasıl üstteki koruma sağlamayan o teneke çatıdan içeri nasıl girdiğini, nasıl yangın çıktı. Hepiniz biliyorsunuz. Gerçekten söylüyorum. Benim askerim, benim polisim en zor şartta görev yapıyorsa, en zor şartta görev yapan, en iyi şartta kalabilmeli. En iyi şartlarda orada hayatını muhafaza edebilmeli. Benim hayata bakışım, görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Yani bundan daha farklı bir şey de söylemek istemiyorum. Diyeceksiniz ki o zamanki şartlarında bunlar yapılmadı mı? Yani kötü müydü de yapılmadı? Yok arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Bu ülkenin ve bu devletin parası bir karakolu yapamayacak miktarda olamaz. Şunu diyebilirsiniz, onlarca karakol yapamayabilirsiniz, yüzlerce karakol yapamayabilirsiniz. Ama en çok saldırıya uğrayan karakolları ikame edersiniz. Bunun için de bu ülkenin yeterli donanımı, özellikle harp şartlarında ve zor şartlarda bunları yapabilecek olan bir taktik kullanımı da var. Bu şunun için söylüyorum. Bunlar hiç araştırılmaz, bunlar hiç konuşulmaz. Çünkü bunun tam tersini yapan insanlarla da karşılaştım ben. Yani bulunduğu yerde bu şekilde iş yapan insanlarla da karşılaştım. Ama bunları yapmayan insanlarla da karşılaştım. İşte aradaki fark, bir ülkeyi bir yerden alıp bir tarafa doğru götürüyor. Eğer geçmişte bununla ilgili olaylar doğru okunabilmiş olsaydı aynı hatalar bir daha yapılmazdı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ilk saldırıların yapılmaya başlandığı, FETÖ'cüler tarafından saldırılar yapmaya başlandığında, kozmik olayları yaşandığında, bir özel kuvvetleri sanki suç noktası gibi algılatmaya çalışan kara propagandaların yapıldığı dönemlerde ben çıkıp birçok yerde konuşma yaptım. O konuşmaların içerisinde bir anımı anlatmıştım. Demiştim ki Osmanlı Devleti'nin yıkılma süreçlerinin içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi o dönemin, bugünkünün özel kuvvetleri, geçmişinin akıncıları olan grupların yok edilmesidir.
Osmanlı'nın Balkanları hızlı bir şekilde kaybetmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, çok önemli Akıncı beylerinin ve Akıncı boylarının bir savaşta maalesef topluca ölmesidir. Ve bunu yapan, o dönemde o savaşa götüren bir sadrazamdır. Ve sadrazam normalde Akıncıların normal kullanılmaması gereken bir savaşta, çünkü Akıncılar farklı bir terminolojide kullanılıyor. O dönemde de farklı şekilde kullanılıyor. Savaş meydanına sürülmüşler ve konsept itibariyle doğru bir konsept olmadığı için de maalesef bütün boyların tamamı ölmüştür. Ki Akıncıların yetişmesi ne kadar uzun bir süre olduğu için de yerine asla doldurulamamıştır. Özel kuvvetlere saldırıldığında aynen bunu söylemiştim. Demiştim ki özel kuvvetlere neden saldırıldığını ileriki dönemlerde hep beraber göreceğiz. Çünkü özel kuvvetler dediğiniz birim önümüzdeki dönemdeki yaşanacak olayların içerisinde en fazla anacağımız gruplardan bir tanesi olacak demiştim. Hatırlayın, 15 Temmuz gecesi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınar Harekatı, Libya Harekatı, Azerbaycan Harekatı, Irak dahil olmak üzere özel kuvvetler ve özel yetişmiş komando birliklerinin neler yaptıklarını hep beraber gördük. Diyeceksiniz ki inşaat burası ne alaka diyebilirsiniz. Arada bir tek bağlantı var. İşini doğru yapanlarla işini doğru yapmayanların arasındaki fark. Çünkü o dönemde gerçekten işini yapanlar belli noktaya gelebildiler mi? Yoksa gelemediler mi? Benim bahsettiğim tarihler, ben 2004'te ordudan ayrıldım. Ondan öncesinden konuşuyorum. Daha sonraki yaşanan dönemlerde de Ergonokon, Balyoz ve döneminde de yapılan bir sürü hata var. Ve bu hataların içerisinde bu hükümetin de bir sürü kabahati var. Peki geçmişte neler vardı arkadaşlar? Bugün neler var? O gün Akıncılara yapılan saldırılar, o gün özel kuvvetlere yapılan saldırılar, bugün her birini beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Okuyun. Bir kitabın, Başımıza Gelenler diye bir kitabın, yaklaşık nereden bakarsanız bakın 1800'lerin sonu, o dönemde yaşanan bir kitabın aradan 200 yıl geçmesine rağmen nasıl güncellenip olduğunu görün. Çünkü insan değişmiyor. İnsanı okursanız, insanın yaptığı hataları düzeltirseniz devlet ayakta kalır. Ama insanı pas geçerseniz devlet ayakta kalmakta zorlanıyor. Çünkü o dönemde Mehmet Efendi anlattığı bir hikaye var. Onunla bitireyim. Bir savaşta, ki o zaman işte ceride dediğimiz savaş ceridesi, yani günlük savaşta ne olduysa yazılan, savaşa katılanların isimleri yazıldığı bir belge var. Şimdi de tutuluyor. Yani harekat bölgelerinde ceride tutulur ve hangi operasyona kim katıldı, ne yapıldı, saat dakika da yazılır. O cerideler bakarak da eğer harekatta başarılı olmuşsa, başarılı olan subaylar komutanların takdiriyle madalyalar alırlar. Geçmişte de böyleydi. Bu harekatların başındaki komutana bir yüzbaşı gelir. Şikayet işte. Ve der ki, benim bir mazuratım var. Özel kalem müdürü de işte Mehmet Efendi. Mehmet Efendi dinler. Bekleyin der, ben bir arz edeyim içeriye. İçeriye arz eder. Ve komutan der ki, bütün bilgileri versin, ben araştıracağım. Gerçekten de araştırır. Ve o savaşa katılmayan bazı kişilerin madalya aldığını ama katılanların almadığını görür. Çağırır. Onun altına imza atan o dönemin paşasına soru sorar. Der ki, neden böyle bir şey yaptın? Mazereti yoktur ama şöyle bir savunma yapar. Onun babası da benim komutanımdı. Onun ben çok iyiliğini gördüm ve ben bu iyiliğin karşılığını vermek istedim. Daha sonra kıyametin büyüğü kopar. O kişiden madalya geri alınır ve diğer hak eden kişilere verilir. İşte bir tanecik olay
ordu üzerinde büyük etkiler yapar. Okuyun arkadaşlar. Beni bir kitap, o okuduğum kitap hayatımın birçok şeye bakışını değiştirdi. Öyle bir konuşma yapmak istedim. Okuyun ki gerçek anlamda kahramanları, yani hikaye olmayan kahramanları, hayatta ne kadar çok değişiklik yapmış olan kahramanları görün. Okuyun ki ders alın. Okuyun ki başkalarının sizi manipüle etmesine fırsat vermeyin. Okuduğunuz müddetçe arkadaşlar gerçekten manipüle olmazsınız. İşte bir karakolun görüntüsünün bana 90'lı yıllarda karşılaştığım bir karakolun görüntüsüyle, 2000'lerin başında karşılaştığım bir karakolun görüntüsüyle bana neler hatırlattığını. Dertleşeceğiz. Bazen abi kardeş, bazen ben küçüğünüz olarak, evladınız olarak dertleşeceğiz. Dertleşirken de hep beraber bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Bugünün belki en büyük fırsatlarından bir tanesi bu kitabı size tavsiye etmek.